İhtiyacımız olan daha çok uyku değil. Çünkü yorgun olan bedenimiz değil, ruhumuz. İhtiyacımız olan daha çok eşya, daha fazla konfor değil. İhtiyacımız olan ruhumuzu dinlemek ve onu dinlendirmek. İhtiyacımız olan daha çok doğa, macera, gün ışığı ve sıcak bir kahve. Biraz müzik, bir parça çikolata ve dinginlik. İhtiyacımız olan bize huzur veren insanların sesi. Daha çok uykuya ihtiyacımız yok. Uyanıp yaşamaya ihtiyacımız var. Herkese merhaba, şahane bir sabahtan hepinize günaydınlar. Günaydın. Bugün itibariyle arabamızı alalı tam 1. haftamızı doldurmuş bulunuyoruz. Buraya Conquillo Milli Parkı'na geldik ve 2 gündür burada doğanın keyfini sürüyoruz. İlk gün geldiğimizde akşamüstü gelmiştik ve çok yağmurluydu. Arabanın içinden çıkmadık ama dün inanılmaz güzel bir hava vardı. Havada bir tane bulut bile yoktu. Sanki çarşaf sermişler gibi masmavi bir gökyüzü, ağaçlar ve tam arkamızda da bir yanardağ bulunuyor. Yanardağ manzarası, kuşların sesi. Böyle harika bir gün geçirdik dün. Hatta o kadar doğaya hasret kalmışız ki müzik bile dinlemedik. Sadece doğanın sesini dinledik. Yaprakların hışırtısını, kuşların sesini. Gelin size kaldığımız yeri göstereyim. Burası Şili'nin göller bölgesinde bulunan bir milli park ve biz buraya 2 gün önce geldik. İçeri girerken giriş ücreti olarak kişi başı 10 euro ödedik. İçeri girdikten sonra da kendimize dağ manzaralı çok güzel bir yer bulduk. Arkamda 3125 metre yüksekliğiyle bir yanardağ bulunuyor. Aslında dün hava açıktı, çok güzel görünüyordu bu yanardağ. Ama şu anda bulutlar geçtiği için siz göremiyorsunuz. Sercan belki bunun üstüne görüntü koyar sizin de görebilmeniz için. Şili'de şu anda kış mevsimi bitmek üzere ve buraya bahar geliyor. Hatta dün etrafta çok fazla kar vardı ama güneş çıkınca bütün karlar eridi. Bütün kışın karı yavaş yavaş erimeye başladı. Biz de burada yanardağ patladığı zaman lavlarının aktığı bir arazide bulunuyoruz. Bu arazinin yanına park ettik arabamızı, yolun kenarına. Biz buranın kalabalık olacağını düşündük ama düşündüğümüz kadar kalabalık olmadı. Sercan da birisi gelir de yanımıza park etmek isterdi, orayı taşla kapattı. Türk haklı. Şimdi gelin peki size neler yaptık onları göstereyim. Şimdi burada bizim bir kovamız bulunuyor. Bu kovanın içine kar doldurduk. Çünkü kendi suyumuzu çok tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu su eridiği zaman bununla bulaşıkları yıkayacağız. Aynı zamanda hava da eğer birazcık güzel olursa bu suyla duş da alabiliriz burada. Öyle düşündük. Bunun yanı sıra güneş enerjimiz var ama
güneş enerjimizi de tasarruflu kullanalım diye buraya bir buzdolabı yaptık ve dolabı şu anda çalıştırmıyoruz. Sercan buraya bizim için dolap yaptı. Bütün her şeyi burada saklıyoruz soğukta. Gece de burada bıraktık bunları. Bunun altında da var değil mi Sercan? Evet. Bunun altı böyle komple yemek dolu. Şu anda dolabı çalıştırmıyoruz. Karla idare ediyoruz. Bugün de buradan ayrılıp artık başka bir bölgeye gitmeyi düşünüyoruz. Ne oldu aşkım? Bakın eşit oldu. Tam yola çıkıyorduk. Bir baktık ki tekerimiz inmiş. Umarım patlak değildir. Bayağı inmiş ama. İşte macera başladı bizim için. Tekere bak. Yola devam edemeyiz. Daha ilk haftamızda tekerimizde sorun oldu. Demek ki her zaman insanın başına her şey gelebiliyor. Neyse ki yine de çok şanslıyız. Çünkü Milli Park görevlisi geçiyordu. Ve biz hiç 5 dakika bile beklemedik. Ona denk geldik yolda. Bize yardımcı oluyor şu anda. Tekeri değiştiriyorlar Sercan'la. Primer día. Came upon a story in an old time magazine about a time when our fathers made their stand. A nation in blue and a land to behold, with freedom for all written in the sand. We were Yayma Yanardağı'ndan ayrıldık ve şimdi bambaşka bir yanardağ manzaralı harika bir yere geldik. Yani Şili'nin göller bölgesini keşfetmeye devam ediyoruz. Göller bölgesi Pasifik Okyanusu'ndan Ant Dağları'na kadar uzanan 330 kilometrelik bir alanı kapsıyormuş. Yani çok geniş bir alan ve bu alanda 12 tane göl bulunuyor. Bunun yanı sıra da 6 tane aktif yanardağ bulunuyormuş. Biz de bu yanardağlardan birinin manzarasındayız. Villarrica Yanardağı'nın. Villarrica Yanardağı 2847 metreymiş. Bu yanardağ en son 2015 yılında patlamış ve yanardağ patladığında yanardağın eteklerinde bulunan Pucón köyündeki 3000 kişiyi tahliye etmişler. Latin Amerika'nın en aktif yanardağlarından biriymiş. Biz şu anda göller bölgesinde Araucania adı verilen bölgedeyiz. Burasının ismi eskiden burada yaşayan Kızılderililerden geliyormuş ve bu kişiler aynı zamanda Mapuche olarak da biliniyormuş. Toprağın insanları diyorlarmış bu insanlara. Yıllarca İnkalarla savaşmışlar Mapuche'ler ve ardından da İspanyol sömürgesine yenik düşmüşler. Ama şu anda hala büyük bir Mapuche çoğunluğunun bu bölgede yaşadığı söyleniyor. Burası aynı zamanda İsviçre Alplerine de benzetiliyormuş. Bunun sebebinin de eskiden buraya göç etmiş olan İsviçrelilerin ve Almanların bunda katkılarının olabileceği düşünülüyormuş. Son bir haftadır o kadar değişik duygular içindeyim ki kendimi yeni doğmuş bir bebek gibi hissediyorum. Etrafıma baktığım zaman hiç tanımadığım sesler, hiç alışık olmadığım manzaralar, gerçekten her gördüğüm şeyi ve duyduğum şeyi anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyorum. Ama çok değişik ve çok güzel bir duygu. İlk haftamızda genelde kamp yerlerinde kalmaya çalışmıştık. Ama son birkaç gündür kamp yerleri dışındaki yerlere de gidiyoruz. Bugün de böyle güzel bir manzarayı bulunca birkaç gün burada kalmak istedik. Arabamız şöyle arkamızda. Arabamızın arkasını sabah uyandığımızda yanardağa bakacak şekilde döndürdük. Yanardağ hemen arkamızda kalıyor. Sercan burada çalışıyor. Sercan, bizi bu hafta nasıl bir video bekliyor? Bu hafta bizi biraz doğa, biraz yol hayatı, biraz karavan hayatının birleştiği vlogumsu, belgeselimsi bir video bekliyor. Heyecanla bekliyoruz.
Karavanla ilgili ve karavan hayatı ile ilgili sizlerden birçok soru geldi. İlk olarak gelen sorulardan biri Güney Amerika'da güvenliği nasıl sağlıyorsunuz sorusu oldu. Genelde ilk haftamızda kamp yerlerinde kalmaya çalıştık ve büyük şehirlerden uzak durmaya çalıştık. Zaten arabayı panel van aldık. Camın penceresi olmadığı için dışarıdan da karavan olduğu çok anlaşılmıyor. Güvenlikle ilgili genelde büyük şehirlerde biraz endişemiz oluyor. Küçük yerlerde şu ana kadar hiçbir güvenlik sorunu yaşamadık. Bunun yanında seyahat sigortamız var. Herhangi bir kapkaç hırsızlık durumunda açıkçası seyahat sigortasına biraz güveniyoruz. Bunun haricinde ekstra bir önlem almadık. Karavanla ilgili gelen bir diğer soru da maliyetler sorusu oldu. Güney Amerika'da karavan maliyetleri $5.000 ile $20.000 arasında değişiyor. Bunu da genellikle kişisel istekler ve arabanın konforu etkiliyor. Fiyatlar buna göre değişiyor. Bu arada renkler burada gitgide güzelleşmeye başladı. Ve gelelim isim önerilerine. Öncelikle herkese gerçekten çok teşekkür ederiz. Çünkü çok güzel ve çok yaratıcı isim önerileri geldi. Bizim en çok hoşumuza giden yorumlardan birisi Serçe oldu. Okan Bey yapmış Serçe yorumunu. Bu ismin anlamı bizim çok hoşumuza gitti. Çünkü Okan Bey şöyle söylemiş. Sercan'ın seri, Ceren'in C'si olsun ve hayatınızda hiç noktalarınız olmasın, hep virgülleriniz olsun diyerek C'nin altına bir de virgül bırakmış ve Serçe ismini oluşturmuş. Bu bizim en çok hoşumuza giden isim önerisi oldu. Umarım sizlerin hayatında da hiçbir zaman nokta olmaz. Her zaman virgüller koyarak yeni yollara doğru ilerlersiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Önümüzdeki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşçakalın.